Bu videoda göreceğiniz OpenClaw ve Vasi üçüncü taraf yazılımlardır. Gösterilen adımlar tamamen eğitim amaçlıdır. Sistemi ana bilgisayarınızda değil, mümkünse izole bir ortamda test etmenizi öneririm. Mesela bilgisayarınızda açacağınız yeni bir hesap girişiyle hiçbir hesabınızın, şifrenizin olmadığı kullanıcı hesabı ya da sanal makine. Olası veri kayıpları veya güvenlik açıklarından Dicor metot sorumlu tutulamaz. Geçen videoda Telegram botunu kurduk. Docker içinde izole bir ortam oluşturduk. Güvenlik katmanlarını test ettik. Asistanımız Vasi dosya okudu, rapor yazdı, onay bekledi ve Workspace klasörümüzün dışına çıkmayı reddetti. Model kadrosu, Smart Router ve sistem promptu değiştirerek, eklemeler yaparak nasıl kişiselleştirebileceğimizi bile göstermişti. İlk defa bu video ile Dicor Method How To'yu keşfettiyseniz ve ilginizi çektiyse bu videonun önceki bölümlerinin yer aldığı OpenClaw serisinin linkini şuraya bırakıyorum. Bugün ise kavradığımızı düşündüğüm bu sisteme OpenClaw'un tam özelliklerini ve becerilerini eklemeye ne dersiniz? Bu yapı sadece komutları yerine getirmiyor. OpenClaw yetenekleriyle dış dünyayı okuyor ve bunu yaparken tam bir sandbox güvenliği sağlıyor. Ben kahvemi aldım. Hadi başlayalım. İlk olarak artık aşina olduğunuzu düşündüğüm yüklemeleri gördüğünüz dosya sistemi yapısında kuruyoruz. Sistemin temeli izole bir konteyner yapısına dayanıyor. Dockerfile ve Docker Compose YML dosyalarımızla asistanı sistemin geri kalanından ayırıyoruz. VasiCore servisimiz Olama ile Docker ağı üzerinden haberleşiyor. Bu sayede modeliniz yerel ağda kalsa bile yetenekleri dış dünyaya güvenli bir köprü kurabiliyor. Peki, güvenlikten ödün vermeden internete nasıl erişiyoruz? Burada devreye OpenClaw giriyor. Vasi PI dosyamızda tanımladığımız, uygulama başlatılmadan önce kritik konfigürasyonların mevcut olduğundan emin olup eksik çevresel değişkenlerin çalışma zamanı hatalarını veya güvenlik açıklarını engelliyoruz. Olama model servisi ile güvenli iletişim sağlayıp, API key ile yetkisiz erişimi önleyip orta adam saldırılarına karşı koruma sağlıyoruz. Tüm önemli işlemleri kronolojik olarak kaydedip güvenlik ihlallerini araştırmak, performans izlemek ve yasal uyumluluk sağlamak için audit trail oluşturuyoruz. Güvenlik limitlerini merkezi olarak tanımlayıp, DOS saldırılarını önlemek ve kaynak tüketimini kontrol etmek için sabit değerler kullanıyoruz. Spam ve DOS saldırılarına karşı kullanıcı bazlı istek sınırlaması yapmak için gerekli veri yapısını hazırlıyoruz. Modelin sadece izin verilen araçları kullanmasını sağlayarak yetkisiz tool çağrılarını önleyip sistem güvenliğini koruyoruz. Tek bir kullanıcının çok fazla istek göndermesini önlüyoruz. Sistem kaynaklarını korumak ve potansiyel DOS saldırılarını engellemek için bunları yapıyoruz. Sadece yetkili kullanıcının bota erişmesini sağlayarak grup mesajları, forwarded mesajlar ve eski mesajları reddetmiş oluyoruz. Dosya sistemi erişimini Workspace sınırları içinde tutuyoruz. Pet Traversal saldırılarını önlemek için bunları yapıyoruz. Sunucu taraflı istek saldırılarını önlüyoruz. Localhost, private IP'ler ve tehlikeli URL'lere erişimi engelliyoruz. Scraping sırasında XSS ve SSRF saldırılarını önlüyoruz. Tehlikeli HTML elementlerini temizleyip güvenli veri işleme sağlıyoruz. Dosya işlemlerini güvenli hale getiriyoruz. Pet Traversal'ı önlemek, dosya boyutu limitleri koyup izin hatalarını handle ediyoruz. Her bot komutunda yetki ve hız sınırlama kontrolü yapıyoruz. Yetkisiz erişimi ve spamı önlüyoruz. Modelin tool çağrılarını whitelist ile doğruluyoruz.
yetkisiz araç kullanımını engellemek ve sistem güvenliğini korumak için. Farklı hata türlerini spesifik olarak handle ediyoruz. Internal hatalar user'a sızdırmayıp audit trail oluşturulmuş oluyor. Ve son olarak uygulama başlatma sırasında güvenlik durumunu logluyoruz. Yapılandırma hatalarını erken tespit etmiş oluyoruz. Evet, almamız gereken güvenlik önlemlerini gördükten sonra tüm dosyalarımızı önceki videoda anlattığım gibi terminalde nano komutuyla açarak Ctrl+O, Enter, Ctrl+X ile kaydediyoruz. Ekranda gördüğünüz komutlarla sistem çalışmaya başladı. Şimdi güvenle çalışmalara başlayabilirsiniz. Bugün sıfırdan yerel çalışan, güvenli bir yapay zeka ajanı geliştirmiş olduk. Bu sistem Telegram'dan komut alıyor, yerel olama modeline bağlanıyor, fikir araştırıyor, not tutuyor, YouTube senaryosu üretiyor, Workspace içindeki dosyalarla çalışabiliyor. Ama burada asıl mesele sadece çalışması değil, asıl mesele güvenli çalışması. İlk testte botu başlatıyorum, ardından bir fikir gönderiyorum. Vasi bu fikri araştırabilir bir nota dönüştürüyor ve onayladığında Notes MD dosyasına tarih saat damgasıyla ekliyor. Sonra kanal tarzımı tanıtıyorum. Bu çok önemli çünkü ajan artık benim YouTube dilimi, tonumu ve içerik çizgimi dikkate alarak senaryo üretebiliyor. Bir sonraki testte video konusu öneriyorum. Yerel yapay zeka ajanı nasıl kurulur? Vasi başlık önerileri, açıklama, kapak fikri, hook ve bölüm bölüm senaryo üretiyor. Kod tarafında da sistemden kendi projesini değerlendirmesini istiyorum. İlk cevaplar fazla genel geliyor. Bu da önemli bir ders aslında. Yapay zeka ajanı sadece modele bırakıldığında bazen güvenlik önerisi uydurabiliyor. Bu yüzden ayrı bir güvenlik komutu ekliyorum. Bu komut model tahmini üretmiyor. Doğrudan kodun gerçek güvenlik ayarlarından rapor çıkarıyor. Sonuçta dostlar, elimde küçük ama ciddi bir kişisel ajan iskeleti var. Vasi. Telegram arayüzü var, yerel model bağlantısı var, dosya okuma, yazma, silme var, onay mekanizması var, workspace sınırı var, SSRF koruması var, Docker hardening var ve en önemlisi sistem ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını net şekilde biliyor. Mühendislik hassasiyeti ve bilimsel ölçütlerle inşa edilen bu yapı dijital dönüşümünüzün merkezinde yer alacak. Bu proje sizin için bir başlangıç olsun. Unutmayın, eğer sistemi silmek isterseniz tek bir satır kod yeterli. Her zamanki gibi gerekli linkleri açıklamalarda. Profesyonel kalın, merakla kalın.